Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel çantanın tarifini anlatacağım. Evet, bu güzel çantalı tariflerimi beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi, görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu şekilde bir model uyguladım. Ve bir gül diktim önüne. Siz dikmeyebilirsiniz, düğme de dikebilirsiniz ya da fermuar, çıt çıt yapabilirsiniz, kapak yapabilirsiniz. Bu şekilde askımızın örülüşü de çanta tarifimin içinde var. Gülümüzün yapılışı da var. 120 gram ip kullandım çantamız için. 120 gram kağıt ip yeterli oldu. Beni Pinterest'ten, Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan hepsinde takip edebilirsiniz. Hepsinde beğeni, yorum yapabilirsiniz. Bütün kanallarımda desteklerinizi bekliyorum. Hepsinde Funda'dan El İşleri kanallarımın ismi. Evet, güzel çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamıza başlayabiliriz. Kağıt iple örüyorum çantamızı. Ve 3.50 milim tığ kullandım çantamız için. Şu şekilde bir halka yapıyoruz. Tığımızı içinden geçirip ipimizi doluyoruz ve ilmeğimizi çıkarıyoruz. Şimdi buraya bu şekilde ilmekler, zincirler oluşturacağız. 40 tane zincir çekip gelelim. Bu şekilde 40 tane zincir çekip geliyoruz. 40 tane zincirimizi çektik. Şimdi şu şekilde zincirlerimizi şöyle yan kısımlarını çevirdiğimiz zaman bu tepeciklerde oluşan yerlerden yapacağız sık iğnelerimizi. Bu önümüzdeki zinciri atlıyoruz. Diğer zincirin şu şekilde tepesine batalım. Sık iğne yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi önümüzdeki zinciri atlıyoruz ve diğer zincirin tepesinden batalım yine. Ve aynı boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincirimizi yine atlıyoruz ve diğerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, önümüzdekini atlıyoruz. Diğerine sık iğne yapıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha 2 tane sık iğne yaptık. Evet, birini atlıyoruz. Diğerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Zincirlerimizin sonuna gelene kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi önümüzdeki sonuncuyu sizle beraber örelim. Önümüzdeki sık iğneyi atladık. Yine burada ilk yapmış olduğumuz zincire yine buradaki tepesine batarak 2 tane sık iğne yapacağız. Ve sıramız bittiğinde 40 tane sık iğnemiz olacak burada. Hepsine bir tane zincir atlayarak çift sık iğne yaptık. Evet, bir zincir çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz. Şimdi önümüzdeki sık iğneden başlıyoruz. Yine çift sık iğne yapmaya. Hemen önündekinden başladık. Bir, aynı boşluğa 2 tane sık iğne yaptık. Ve önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı boşluğa 2 tane. Bir, şu aynı boşluğa. Evet. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneye batıyoruz. Ve yine bir, aynı boşluğa 2 tane sık iğne yaptık. Bir sık iğne atlıyoruz. Diğerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Bir atladık. Diğerine sık iğne yapıyoruz. Aynı boşluğa 2 tane. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar bir sık iğne atlayıp diğerine 2 tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Evet, yine 40 tane sık iğnemiz oldu bu sırada da. Şimdi burada bir tane zincir çekelim ve modelimizi çevirelim yine.
Ve önümüzdeki sık iğneden başlayarak sık iğnelerimizi yapalım. Önümüzdeki sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Önümüzdekini atlıyoruz. Bir sonrakine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha, 2 tane sık iğne. Önümüzdekini atladık. Diğerine yine aynı boşluğa 2 tane sık iğnemizi yaptık. Bu sık iğneyi atlıyoruz. Diğerine 2 tane sık iğne. Evet, modelimiz bu şekilde ilerleyecek. İstediğiniz boya modeli uygulayacağımız yere kadar bu şekilde örüp geleceğiz. Bir sık iğne atlayıp diğerine çift sık iğne yaparak her sırada aynı şeyi tekrarlıyoruz. Hem tersinde hem ön yüzünde. Evet, bu şekilde ördükçe daralma ya da genişleme yapabilir modelimiz. Şu an 40 tane zincirin üstüne kurduğumuzda kaç santimmiş ölçüsü onu da söyleyeyim. Ona göre çantanızın eninin ne kadar olmasını istiyorsanız zincir sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Şu şekilde ölçtüğümüz zaman 24 santim olacak çantamızın eni bittiği zaman. Evet, bu şekilde örelim. Bir miktar ben ördükten sonra kaç santim ördüğümü size söyleyeceğim. Sonra modelimizi uygulayacağız. Tekrar bu modelden uygulayacağız. Bu şekilde devam edecek. Evet, örüp geliyoruz. Evet, bu kadar benim için yeterli. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. Şöyle santim olarak ölçtüğüm zaman 5 santim bu şekilde ördüm. Ve sıra olarak da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra sık iğne sıramızı yaptık. Anlattığım şekilde ördük sık iğnelerimizi. Ve her sırada 40 tane sık iğne olacak. Bunu her sırada sayın lütfen, yanlışlık olmasın. Bu kenar kısmımız bu şekilde görülecek. Bu da normal. Yani iki kenarı da aynı girintilerimiz var. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 tane zincir çektik ve modelimizi çevirdik. Şimdi önümüzdeki sık iğnenin tepesinden başlıyoruz. Hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz bu sırada. Sadece sık iğneler yapacağız bir sıra boyunca. Yani 40 tane sık iğne yapıp gelelim. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, sık iğnelerimizi yaptık. Şu anda 39 tane sık iğnemiz var. Bu sondaki sık iğnemize de batıyoruz. Bu sırada 40 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir zincir çekip bu şekilde modelimizi çevirdik. Ve önümüzdeki birinci sık iğnenin tepesinden bu şekilde batıyoruz. İpimizi doluyoruz ve ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz. Bu şekilde sık iğnemizden battık, ilmeğimizi doladık, ilmeğimizin içinden çıkardık. Bu sıramızda bu şekilde kaydırma yapacağız. Sık iğnemizi takıyoruz, ipimizi doluyoruz ve aynen içinden çıkarıyoruz. Ve bu şekilde bir sıra boyunca kaydırmamızı yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar örüp gelelim. Evet, hepsine birer tane kaydırma yapıp geldik. 40 tane kaydırmamız var bu sırada da. Şimdi bir tane zincir çekelim. Modelimizi çevirelim. Ve bu önden görünen yer kaydırmalarımız. Şu şekilde arkadaki altta kalan sık iğnelerimize şöyle iki kanadından batarak sık iğneler yapacağız bu sırada. Bütün arkadaki yani altta kalan sık iğnelere bu şekilde batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ön tarafta kaydırmalarımız bu şekilde görünür olacak şekilde kalacak. Arkadaki sık iğnelerden yapacağız kaydırmalarımızı. Aman sık iğnelerimizi. Hepsine birer tane bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Sıranın sonuna kadar sık iğnemizi yapıyoruz.
ve kaydırmalarımız bu şekilde önde kalacak. Yapıp gelelim sıra sonuna kadar. Evet, şu anda 39 tane sık iğnemiz var. Burada sondakini unutmuyoruz. Buradaki sık iğne ile beraber 40 tane sık iğnemiz oluyor. Evet, şimdi 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Modelimizi çevirdik. Ve kaydırmalarımız bu şekilde altta görünüyor. Evet, 3 zincirimizi çekmiştik. Şimdi bu önümüzdeki sık iğne bir trabzan sayılıyor bu zincirimiz. Onun için bunu saymıyoruz. Bunun devamıymış gibi düşünüyoruz bunu. Bir tane sık iğne, bir tane trabzan yapmış olduk yani buraya. 3 tane zincir çektiğimiz zaman. Şimdi önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyoruz. Ve önümüzdeki sık iğnenin tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tığımıza doluyoruz ve burada arkada bırakmış olduğumuz boş sık iğne tepesi var. Burada atlamış olduğumuz. Ona batıyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Tığımızda 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var. Tekrar doluyoruz. Ve aynı boşluğa yine batarak bir ilmek daha çıkardık. Tığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Tekrar doladık. Aynı boşluktan bir ilmek daha aldık. Tığımızda 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz var. Bu birinci ilmeğimizi bu şekilde elimizle tuttuk. Öndeki ilmekleri hepsini ördük. Tığımızda kalan 2 ilmeği beraber örüyoruz. Yani üçlü 3 ilmekten oluşan bir fıstık oluşturduk burada. Şimdi tığımıza doladık. Ve en son burada altta bu ilmeğimize yapmıştık trabzanımızı. Sıradan devam ediyoruz. İkili trabzan yapıyoruz bir tane. Sıradakine bir tane daha ikili trabzan. Şu şekilde 2 tane ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Önümüzdeki sık iğneye de yine ikili trabzan. Tığımıza doladık. Ve burada arkada boşta bırakmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden batarak bir ilmek çıkardık. Tekrar doladık. Aynı yere bir kez daha batarak bir ilmek daha çıkardık. Doladık. Aynı yere bir kez daha ilmek çıkarıyoruz. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz oldu. Ve ilk baştakini tutuyoruz. Diğer öndekilerin hepsini bir seferde örüyoruz. Ve bu ikisini de örüyoruz. Yine buraya bir fıstığımızı oluşturduk. Burası gibi. Tığımıza doladık. Hemen sıradaki sık iğneden devam ediyoruz. İkili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneye ikili trabzan. Önümüzdekine ikili trabzan. Şimdi geriye doğru döndük. Burada atlamış olduğumuz sık iğneden bir ilmek. Aynı boşluktan bir ilmek daha. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkardık. İlk baştakini tuttuk. Öndekilerin hepsini bir seferde ördük. Ve bu ikisini beraber ördük. Tığımıza doladık. Hemen devam ediyoruz. Önümüzdeki ilk sık iğneden. Şu şekilde. Buraya trabzan yapmıştık. Ve hemen devam ediyoruz. Gerisine bir sık iğne. Önümüzdekine yine bir ikili trabzan. Evet, bu şekilde modelimiz. Bu alttaki trabzanların hepsi devam ediyor. Yani bir boşluk yok bu altta arada. Sadece bu ikisinin arasında boşluk var. Bu dördünün arasında boşluk olmuyor. Yani devam ediyoruz burayı. Bunu batacağımız yeri boş bırakıyoruz burada.
Bu arada boşluğumuz yok. Devam ettik alttaki trabzanlara. Evet, modelimiz bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar aynı şekilde örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca modelimizi uygulayıp geldik. Benim sayılarımla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir tane daha yapacağız. Şimdi 8 tane fıstığımız oluştu bu sırada. Şimdi şu şekilde 2 trabzan yaptık. Bu modelimizde 2 trabzan yaptık. Bir tane boşluk atladık. 1-2 trabzan daha yaptık. Şimdi fıstığımızı oluşturalım. Tığımıza doladık. Burada atlamış olduğumuz sık iğnenin tepesinden batarak yine bir ilmek çıkarıyoruz. Aynı yerden bir ilmek daha, aynı yerden bir ilmek daha. Ve tığımızdaki ilk ilmeğimizi tutuyoruz. Öndekileri ördük. İkisini beraber ördük. Ve önümüzdeki burada sonuncu sık iğnemizin tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Evet, bu sıramız bu şekilde bitmiş oldu. Başta ve sonda birer tane trabzanımız kalmış oldu. Bu zinciri trabzan olarak saymıştık. Şimdi bir tane zincir çekelim ve modelimizi çevirelim. İlk baştaki trabzanın tepesinden başlayarak hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz bu sıramızda. Normal sık iğneler yapıyoruz. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Evet, sıra sonuna kadar yine 40 tane sık iğnemizi yapıp geliyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ördük. Yine 39 tane sık iğnemiz var. Ve burada 3 tane zincir çekmiştik. Bu zincirin en üstündekine batarak bir tane daha sık iğnemizi yapalım. 40 tane sık iğnemiz oldu bu sıramızda da. 1, 2, 3 tane yine zincirimizi çekip modelimizi çeviriyoruz. Yine bu önümüzdeki sık iğnenin tepesi bu zincirin devamı olarak sayıldığı için bir trabzan olarak sayılıyor. Bunu saymıyoruz. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Aynı modeli tekrar uygulayacağız yani burada da. Önümüzdeki sık iğneden yine ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve burada atlamış olduğumuz sık iğneye geri dönüyoruz. Bir ilmek çıkardık. Doladık. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkardık. Doladık. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkardık. 7 tane ilmeğimiz var tığımızda. Bu ilk baştakini yine örmeyeceğiz. Baştakileri ördük. Bu ikisini beraber ördük. Tığımıza doladık ve hemen bu trabzanımızın yanındaki sık iğneden devam ediyoruz. İkili trabzan. Önümüzdeki sık iğneye ikili trabzan. Şimdi bir tane sık iğne atlıyoruz. Diğer sık iğneye ikili trabzan ve diğerine ikili trabzan. Tığımıza doladık ve burada atlamış olduğumuz sık iğneye geri dönüyoruz. Bir ilmek çıkardık. 2 3 kez ilmek çıkardık ve öndekileri ördük. Tığımızda sonuncuyu bıraktık. İkisini beraber ördük. Üçlü bir fıstığımız daha oluştu. Şimdi önümüzdeki trabzanlara devam ediyoruz. Trabzan yapmaya sık iğnelerin tepesine 2 tane ikili trabzanımızı yaptık. Evet, modelimizin yapılışı bu kadar. Sıra sonuna kadar gösterdiğim modeli uygulayacağız. Şimdi bir tane boşluk bırakıp diğer ikisine trabzan yapacağız. Sonra geri dönerek buradaki fıstığı oluşturacağız. Ve burada 2 tane daha trabzan yaparak devam ediyoruz. Modelimizi kurmaya aynı şekilde ilerliyor. Yine sıra sonunda bir tane trabzan öreceğiz burada da. Burası gibi. Döneceğiz. Bir zincir çekip bir sıra boyunca 40 tane sık iğnemizi çekeceğiz bu sıramızın üstünde. Tekrar dönüp aynı modeli uygulayacağız.
Ne kadar olmasını istiyorsak bu enelin o kadar uzatabiliriz modelimizi. Aralarda bu modelden de koyabilirsiniz isterseniz. Siz nasıl tercih ederseniz. Şu an ben bir enini ölçeyim. Evet, ördükçe çünkü daralma, bolarma yapabiliyor modelimiz. Şu an 23 santim, 23-24 santim olacak çantamızın eni. Siz daha geniş isterseniz zincirleri uzatabilirsiniz tabandaki. Evet, bu şekilde örüp gelelim ne kadar olmasını istiyorsak bu aranın. Evet, modelimizi 3 sıra olacak şekilde uygulayıp geldik. Ve burada sık iğne sıramızı ördük. Sık iğne sıramızı ördükten sonra bir tane zincir çekip şu şekilde çantamızın ön yüzünden devam ediyoruz örmeye. Önümüzde gördüğümüz birinci sık iğneden başlayarak bu şekilde ilmeğimizi çıkarıp yine kaydırmamızı yapalım. Bu alt sırada olduğu gibi bir sıra kaydırma yapacağız şimdi buraya. İlmeğimizi alıp hemen içinden çıkarıyoruz. Sık iğnelerimizin hepsine birer tane bu şekilde kaydırmamızı yapacağız. Sıranın sonuna kadar kaydırmamızı yapıp gelelim. Evet, 39 tane kaydırmamızı yaptım. Burada sonuncuyu da unutmuyoruz. Bununla beraber 40 tane kaydırmamız oldu. Şimdi bir tane zincir çekip geriye dönüyoruz. Ve yine burada alt sırada yaptığımız gibi kaydırmalar ön yüzde kalacak şekilde arkadaki sık iğnenin bu şekilde iki kanadından tutturalım. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Bu da burada önde kaydırmamız ön yüzünde görünecek. Biz arkadaki sık iğneden yapıyoruz. Şu şekilde. Sık iğnemizi buradan sık iğnelerimizi yapalım. Bu arkada görünen iki taneden. Öndekiler kalacak. Evet, hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde görünmesi lazım. Kaydırmanın ön yüzünde bu alt sırada yaptığımız gibi. Evet, bu şekilde sık iğnelere batarak bir sıra boyunca sık iğnemizi örelim. 40 tane sık iğnemiz olacak. 39 tane sık iğnemiz oldu. Burada sonuncu sık iğnemizi unutmayalım. Bununla beraber 40 tane sık iğnemiz olacak. Bu ilk başta ve ilk sonda batması biraz zorlayabilir. Önden kaydırma bir tane zincir çekelim. Şimdi modelimizi çevirelim. Ve ön yüzünde kaydırmalarımız bu şekilde dışarıya doğru görünüyor. Alt sırada da aynıydı. Üst sırada da aynı. Şimdi buradaki fıstık modelimizi isterseniz siz bir sıra koyabilirsiniz ya da iki sıra koyabilirsiniz. 3 sıra veya daha da arttırabilirsiniz. İstediğiniz boyutta örebilirsiniz yani. İstediğiniz enliliğe, uzunluğa ulaşana kadar modeli tekrarlayabilirsiniz. Ben küçük bir çanta yapacağım için çok fazla olsun istemedim sırayı. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi bu altta uyguladığım modeli, sık iğnelerimizi uygulayacağım. Burada da tekrar bir tane zincir çekip döndük ve önümüzdeki birinci sık iğneye batarak aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyoruz. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz ve diğer sık iğneye batarak bir sık iğne, aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve önümüzdeki sık iğneyi yine atlayacağız. Bu sık iğneyi atlıyoruz. Diğerine batarak 2 tane yine aynı boşluğa sık iğnemizi yapalım. Önümüzdekini atladık. Diğerine 1 2 aynı sık iğneye 2 tane yaptık. Önümüzdekini atladık ve diğerine 2 tane sık iğne yapıyoruz.
Evet, ben burayı anlatmayayım. Aynı altta anlattığım gibi aynı modeli burada da uygulayacağız. Buranın da enliliğine ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ben çok fazla enli bir çanta istemediğim için bir miktar öreceğim. Bu kadar. Daha sonra katlayarak öreceğim için modelimizi dikdörtgen uzun bir parçadan oluşacak benim çantam. Burada bu kadar bu modelden uyguladıktan sonra çantanın diğer yüzüne dönüş için de yine bu kadar daha aynı modele ihtiyacım var. Onun için burada yapmış olduğumuz kadar, yani 10 santim kadar bu arada öreceğim şimdi. Örüp geldikten sonra kaç sıra ördüğümü ve kaç santim ördüğümü de sizlere söyleyeyim. Şu an tekrar ölçecek olursak enimiz değişebiliyor çünkü modele göre. 22-23 santim. Uzunluğu şu anda 13 santim. Ne kadar ördüğümü örüp geldikten sonra size zaten santim olarak ölçüsünü vereceğim. Şimdi bu arada yapacak olduğumuz kısmı örüp gelelim. Evet, ben bu şekilde modelimizi uygulayıp geldim. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra sık iğnemizi örüp geldik. Modelimizi uyguladık, yani buradaki aynı modeli burada uyguladık. Şimdi tekrar bu modelden koyacağım ben. Bu kadar çantanın enliliği yeterli benim için. Şöyle kıvırdığımız zaman şu kadar bir enliliği, uzunluğu oluyor yani çantanın boyu. Siz daha uzun isterseniz, şöyle daha uzun dikdörtgen bir çanta isterseniz bu arayı daha çok uzatabilirsiniz ya da buralarda sıraları arttırabilirsiniz istediğiniz gibi. Evet, bir tane zincirimizi çektik yine. Bu modelden uygulayacağım buraya da. Modelimizi çevirdik ve hemen önümüzdeki sık iğnenin tepesinden başlayarak hepsine birer tane sık iğne yapacağım bu sırada. Yine 40 tane sık iğnemiz olacak sıra sonuna kadar. Hepsine birer tane sık iğne yapıp gelelim. Hepsine birer tane sık iğne örüp geldim. Bir sıra boyunca 40 tane sık iğnem oldu. Ben şu anki uzunluğunu da ölçeyim size. Şu an uzunluğu 23 santim parçanın. Eğer benimle aynı ölçülerde örmek isterseniz. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz. Şimdi burada uygulamış olduğumuz kaydırma sırasını burada da uygulayacağız yine. Aynı burada uyguladığımız kaydırmaların ön yüzüyle aynı olmasına dikkat edelim. Kaydırmalar ikisinde de çantamızın ön yüzünde kalsın, yani aynı kenarda kalsın. Aynı yüzde yani. Bir zincir çektik ve önümüzdeki sık iğneden başlayarak bu şekilde batıp ilmeğimizi çıkardık. Direkt içinden kaydırma şeklinde örüyoruz. Sıradakine batıyoruz, ilmek çıkardık, direkt ilmeğimizden çıkardık. Bir ilmek aldık. Bu şekilde kaydırmalarımızı yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bir sıra boyunca yine 40 tane kaydırmamızı yapıp gelelim. 40 tane kaydırmamızı yaptık ve bir zincirimizi çekip burada geriye dönüyoruz ve bir sıra boyunca sık iğne öreceğiz çantamızın ters yüzü için ve bu modelimizi uygulayacağız. 3 sıra boyunca buraya da buradaki aynı modeli buraya uygulayacağız. Ben hepsini anlatmayayım, zaman kaybı da olmasın. Bu modelin yaptığımız şekilde aynısını buraya uygulayalım. Ve aynı şekilde üstüne de burada yapmış olduğumuz modeli uygulayalım. Yine bir sıra kaydırma yaptıktan sonra 3 model uyguladıktan sonra kaydırma sıramızı yapalım. Ve tekrar sık iğnelerimizi oluşturalım. Buradaki gibi aynı işlemi tekrarlıyoruz. Yani çantanın iki yüzünde de şu şekilde göstereyim. Burada yapmış olduğumuz aynı modeli burada da yapıyoruz. Yani anlatmama gerek yok tekrar. Evet, örüp gelelim.
Bu şekilde modelimizi uygulayalım ve bitiş sırasıyla tekrar görüşelim. Evet, parçamızı örüp geldik. Bu şekilde aynı modeli burada da uyguladık. Yine burada da şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra bir sık iğne atlayıp diğerine 2 tane battığımız, burada uygulamış olduğumuz aynı modeli burada da uyguladık. Burayı yaptıktan sonra bu modelimizden sonra bir sıra sık iğne sırası, bir sıra kaydırma sıra, bir sırada tekrar sık iğne sırası yapıyorduk. Aynı burada anlattığım gibi yaptık. Ve daha sonra burada modelimizi uyguladık. Sık iğnelerimizin üstüne 8 sıra boyunca ördük. Şimdi santim olarak ölçüsünü vereyim. Şöyle dikdörtgen parçamızın uzunluğu 35-36 santim. Ve eni de şöyle ölçünce 22 santim enimiz oldu. 36 santim de uzunluğumuz oldu. Evet, bu şekilde 8 sıra modelimizi uygulayıp geldikten sonra burada ipimizi en son sık iğnemizi yaptıktan sonra bir zincir çekelim ve keselim. Bu ucumuzu içinden yürüterek kaybediyoruz. Burada başlangıç yerindeki ucumuzu da içinden yürüterek ters yönünde, burası ters yönü, burası ön yönü. Bu kaydırmaların göründüğü yer çantamızın ön yüzü olacak. Diğer yer ters yüzü. Ters yüzünde uçlarımızı kaybedelim. K tiple örülen çantalarda bu şekilde kıvrılmalar olabiliyor. Çok sert bir çanta, ip olduğu için. Şimdi bunu ütüleyeceğim ben. Ütüledikten sonra kenarlarını bu şekilde katlayıp kenarlarını nasıl birleştirdiğimi size anlatacağım. Benim için bu uzunluk yeterli. Evet, ütüleyip gelelim. Evet, dikdörtgen parçamızı tersinden de önünden de ütüleyip bir kenarını birleştirdim. Şimdi diğer kenarına nasıl birleştirdiğimi hep beraber, iki kenarı da aynı şekilde birleştireceğiz. Şöyle tığımızı tam buradan köşeden, burada da aynı şekilde yaptım. Burayı da burada gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Burada en köşeden tığımızı geçirelim. Ve çantamızın da buradaki en köşesinden ipimizi takıyoruz. Ve buraya bir düğüm atacağız. Bu şekilde ucumuz burada. İçinden geçirdik ve düğümledik, sabitledik burayı. Şimdi bir alttaki sık iğnelerden tığımızı geçirelim. Sadece tek telini tuttursak daha düzgün durur. Ve karşısına denk gelen sık iğnemizden de tığımızı takıyoruz. Ve bu şekilde kaydırmayla birleştiriyoruz. Sıradaki sık iğneden ve karşısına denk gelen kenardaki ilmeğimizden takalım. Kaydırmayla birleştirelim. Siz isterseniz iğne ile de yapabilirsiniz burayı. Evet, bir alt sıradaki boşluktan batalım. Karşısına denk gelen boşluktan batalım. Kaydırmamızı yapalım. Evet, bu şekilde sıramız bitene kadar, köşeye kadar karşılıklı denk gelen, burada ters yüzünden birleştiriyoruz. Bu arada çantamızın ters yüzü, burası iç yüzü yani. Burası ön yüzü. Bunu birleştirdikten sonra daha sonra önünü çevireceğiz çantanın. Burası tersi. Bu kaydırmalarında karşılıklı denk gelmesine dikkat edelim. Modelimizin devamı gibi görünmesi için yan kısımda. Köşeye kadar bu şekilde kaydırmalarımızı yapıp gelelim. Evet, köşeye kadar ördük. Bu köşede de yine bir tane kaydırma yapalım. Ve bir tane zincir çekip ipimizi keselim. Burası çantamızın iç yüzüydü. Onun için bu yüzünde bu uçlarımızı kaybedeceğiz. Çantanın arasından, buradan kaydırmaların altından geriye doğru ipi getirerek fazlalık uçlarımızı keselim.
Evet, kestikten sonra çantamızın ön yüzünü çeviriyoruz. Şu köşelerini iyice çıkarıyoruz dışına. Evet, kenar kısımlarımız bu şekilde görünüyor. Siz isterseniz iğneyle de birleştirebilirsiniz yine. Evet, uçlarımızı kaybedelim ve askımı da kendim öreceğim. Askıyı nasıl ördüğümü anlatacağım. Bu şekilde uçlarımızı temizleyelim ve şimdi de ütüleyeceğim yine. Hem arkasından hem önünden. Çantamızı ütüleyelim, gelelim. Evet, dikmiştik çantamızın kenarlarını, ön yüzünü çevirip ütüledik. Şimdi askı yapacağım bu kenarlarına. Askı için şu şekilde yine 3.50 milim tığımız. Bir zincirle sabitliyoruz. Ve buradan kenardan hemen bu dikişin sağ tarafındaki sık iğneden batarak ilmeğimizi tutturalım tığımıza. Ve buraya 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doluyoruz. Ve burada yanda yapmış olduğumuz birleştirme yerinin hemen solundakinden bir tığımıza doladık. Aynı boşluktan bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. Buraya ikili fıstık yapıyoruz. Tığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Hepsini bir seferde örüyoruz. Ve bir zincirle sabitliyoruz. Modelimizi çevirdik. Burada ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimiz vardı. Bu zincirin en altındakine batarak bir ilmek çıkardık. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkardık. İkili fıstığımız oldu. Hepsini bir seferde örüp bir zincirle sabitledik. Modelimizi çevirdik. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki oluşan boşluğa batarak yine ikili fıstığımızı yapıyoruz. 5 tane ilmeğin hepsini bir seferde çıkardık. Bir zincirle sabitledik. Modelimizi çevirdik. Tığımıza doladık. Ve şimdi yapmış olduğumuz buradaki fıstığın değil, bir altta yapmış olduğumuz fıstığın yanında oluşan, burada oluşan boşluğumuz var. Bu boşluktan bir tığımıza doladık. 2 tane ilmek çıkardık. Tığımızdaki 5 ilmeğin hepsini bir seferde ördük. Bir zincirle sabitliyoruz. Tekrar modelimizi çevirdik. Tığımıza doladık. Ve şimdi burada yapmış olduğumuz fıstığın yanındaki buradaki boşluğa değil, karşıda yapmış olduğumuz fıstığın yanındaki boşluktan yine bir ilmek çıkardık. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkardık. Hepsini bir seferde örüp zincir çektik. Çevirdik. İlerledikçe daha kolay belli olur nereye batacağınız. Bu önümüzdeki boşluğa değil, karşıdaki fıstığın yanındaki buradaki boşluğa batıyoruz. Şu şekilde genişleteyim. Şuraya hemen fıstığın yanındaki boşluğa ilmek çıkardık, doladık, bir ilmek daha çıkardık. Hepsini bir seferde örüp bir zincir. Çevirdik yine. Ve karşıdaki fıstığın yanındaki buradaki boşluğa batıyoruz. Bir ilmek doladık. Bir ilmek daha. Hepsini ördük. Bir zincir. Doladık. Yine buradaki fıstığın yanındaki boşluktan bir ilmek. Siz isterseniz hazır askıda kullanabilirsiniz. Ya da farklı bir askı da örebilirsiniz. Çevirdik. Evet, askı uzunluğunuz istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar bu işlemi devam ettirelim. Bu şekilde görünüyor. Fıstıklarımız karşılıklı. Fıstıklarımız arkasında da ön yüzünde de aynı görüntümüz oluşuyor. Evet, örelim istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Ördükten sonra kaç santim olduğunun ölçüsünü vereceğim.
örüp geliyoruz. Evet, çantamızın askısını bitirdim. Bu şekilde görünüyor. Çok güzel bir askımız oldu. Hem kolay hem de güzel. 105 santim ördüm ben. Kendi boyuma göre ölçerek 105 santim benim için yeterli. Siz de kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Çapraz askı olarak kullanıyorum bu ölçüyü. Bu şekilde ördükten sonra şimdi birleştirme işlemine geçebiliriz. En son yapmış olduğumuz fıstığın bu şekilde ilmeğini kapatmadan bırakıyoruz. Ve çantamızın bu kenarındaki dikişin yine sağ tarafındaki sık iğneden batarak bu ilmeğimizi buradan geçirelim. Ve bu şekilde kapatalım fıstığımızı. Bir tane zincir çekelim. Şimdi şu şekilde yine bir fıstık yapacağız. Üstüne doluyorduk. Karşıdaki fıstığın yanındaki boşluktan buradan batarak 2 tane ilmek çıkarıyorduk. Doluyoruz. Tığımızda 5 tane ilmeğimiz var. Hepsini bir seferde ördük. Yine kapatmayacağız. Şimdi tığımızdan çıkardık. Ve hemen buradaki dikişimizin sol tarafındaki sık iğneden batarak ilmeğimizi yine bu şekilde ön yüze çekiyoruz. Ve bir zincirle sabitliyoruz. Bir tane daha zincir çekelim. Artık ipimizi keseceğiz. Bu şekilde ucumuzu çıkarıp burası çantanın ön yüzüydü. Aynı en son battığımız sık iğneden batarak burada çantamızın iç yüzüne doğru çekelim ipimizi. Ve iç yüzünde ilmeklerin arasından geçirerek bu kenardaki yapmış olduğumuz kaydırmanın altından aralarından geçirerek ipimizi bir müddet içinden yürüttükten sonra fazlalık uçlarımızı kesebiliriz. Evet, başladığımız yer bu şekilde göründü. Bitirdiğimiz yerde bu şekilde göründü. Evet, askımızı ördük. 105 santim benim için yeterli. Şu şekilde enini de ölçebilirim. Şöyle ölçtüğümüz zaman 1,5 santim askımızın eni, 105 santim de uzunluğu oldu. Çantanın yüksekliğini de ölçeyim ben. Ve çantanın yüksekliği 17 santim. Çantanın eni 21 santim. Evet, bu şekilde çantamızın yapılışı bitti. Ağız kısmına isterseniz çıt çıt dikebilirsiniz. İsterseniz bir kapak dikebilirsiniz ya da fermuar dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben şimdi buraya süslemek için bir gül yapacağım. Yine kağıt ipten öreceğim. Evet, şu şekilde yine 3,50 milim tığla örüyorum. Siz yapmak istemezseniz izlemeyebilirsiniz. Şöyle halkamızı oluşturduk. Ve buraya 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimizi çektikten sonra 1-2 tane de fazlalık zincir çektik dönüş için. Ve burada 3. zincirimize batıyoruz. Ve ikili trabzan yaptık. Aynı zincir boşluğuna bir tane daha. Aynı zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yaptık. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanımız oldu burada. Ve hemen bir sonraki zincirden batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz buraya. 2 tane zincir çektik. Tığımıza doladık. Aynı zincir boşluğuna zincirle beraber yine 4 tane ikili trabzan yapmış olacağız. Evet, zincirle beraber 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan oldu. Ve sıradaki zincire bir sık iğne, 2 zincir
Ve aynı zincirin içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 4 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Bir sonrakine yine bir tane sık iğne yapalım. Hemen sonraki zincire. Ve 2 zincir çekip yine gülümüzün kanadını oluşturmaya, yapraklarını oluşturmaya devam ediyoruz. Bütün zincirlerimize bu şekilde 4'er tane ikili trabzan yapıp gelelim. Evet, bu şekilde tamamladığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kez aynı şeyi tekrarladık. Ve burada en sonunda bir tane kaydırma yaptık. Ve bir zincir çekip ipimizi biraz uzun, şöyle biraz uzun keselim. Ve şu şekilde elimizle şekil vererek gülümüzü düzenliyoruz. Ve burada ilk başta yapmış olduğumuz birinci zincirimizden şu şekilde tığımızı geçiriyoruz. Ve ortadan aşağıya doğru tığımızı ilerletelim. Ve burada uzun bıraktığımız ipi bu şekilde yukarı doğru çekelim. Şöyle gül gibi şekil verelim. Şimdi yine aynı yerden, göbeğinden hepsini taktığımıza dikkat edelim. Buradaki zincirlerin arasından, boşluklardan bir yerlerden geçirerek sabitliyoruz yani. Aynı yerden geçirmeyelim. Tekrar ipimiz çıkmasın. Bu şekilde aşağı doğru çekiyoruz. Çantamıza sabitleyebiliriz. Bir kez daha geçirelim. Farklı bir yerden. Maksat birbirinden ayrılıp açılma yapmaz. Siz düğme de dikebilirsiniz ya da farklı bir şekilde de kendiniz çiçek örüp dikebilirsiniz. Şöyle ortalıyoruz çiçeğimizi. Tam olarak aşağıda veya yukarıda yapmak istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu fazlalık ucumuzu çantanın iç yüzüne doğru çekeceğiz. Tam ortada olduğuna emin olalım. Şuradan sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstığımız vardı. İkisinin ortasına gelecek şekilde ayarlayabiliriz. Evet, buradan ipimizi çantanın iç yüzüne doğru çekelim. Ve bu başlangıçta bırakmış olduğumuz ip vardı. Onu da çekiyoruz. Burada içinde sabitleyebiliriz. Düğümleyerek. İçinden yürüterek kaybedelim uçlarımızı. Evet, bunu da en son yapmış olduğumuz uzun ipimizi de buraya sabitleyelim. Şöyle herhangi bir ilmekten geçirip buraya bir düğüm atıp fazlalık ucumuzu çantanın içinde sık iğnelerin altından, arasından yürüterek fazlalık uçlarımızı keselim. Ve sabitlemiş olduk çiçeğimizi buraya. Şimdi buraya bir tane de ilik öreceğim. Bunu düğme olarak kullanacağım. Evet, şöyle bir ilmek yapalım. Zincir başlar gibi.
Yine bu uçlarımızı da kaybedeceğiz sonra. Tam burada ortada yine 4-8 tane fıstığımız vardı. Tam ortasına gelen sık iğneden takıyoruz tığımızı. İlmeğimizi geçirelim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada herhangi bir zincir sayımız yok aslında. Çiçeğimizi örtene kadar şöyle bu çiçeğin etrafından dolaşıp tekrar buraya gelecek kadar zincirimizi çekelim. Siz isterseniz hazır kapak da kullanabilirsiniz. Şöyle. Fazla. Bu kadar yeterli. Şimdi tekrar aynı sık iğnenin içinden sabitleyelim. Bir sık iğne çekelim. Ve bir zincir çekerek yine bu ucumuzu da kesip kaybedeceğiz içinde. Çantanın iç yüzüne doğru çekip kaybediyoruz uçlarımızı. Evet, gayet güzel oldu. Bu uçlarımızı temizleyip gelelim. Evet, çantamızın örülüşü bitti. Bu şekilde çok güzel bir çantamız oldu. Şu şekilde iliğimizi diktik, sabitledik. Ama siz fermuar dikebilirsiniz ya da çıt çıt dikebilirsiniz. Kapak yapabilirsiniz, astarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, bu şekilde çok şirin, çok güzel bir çantamız oldu. Bittikten sonra da ölçüsünü verebilirim. Daha önce de vermiştim. Şöyle 21 santim eni. Yüksekliği de, boyu da 17-18 santim. Evet, askı uzunluğumuz 105 santimdi. Benim boyuma göre 105 santim çapraz bir askı için yeterli. Evet, daha güzel, daha başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum.